Bu gördüğünüz Jan van Eyck'ın 1434 yılında resmettiği Arnolfin'in Evlenmesi adlı tablosu. Ancak bu bir evlilik merasimi mi pek emin değiliz. Sadece özel bir an olduğu konusunda hemfikiriz. Kadın ilk etapta kesinlikle hamile gibi görünüyor. Kabarık elbisesini kaldırmış, karnının üzerinde tutuyor. Bazı sanat tarihçileri bu hamile görünümün sebebinin aslında elbise olduğunu söylüyor. Tablo bize bu konuda net bir cevap vermiyor. Yani biraz bizim hayal dünyamıza kalmış. Giovanni Arnolfini ve karısının portresi olarak da bilinen tablo, anlayacağınız üzere bir portre çalışması. Ressam bir sipariş üzerine bu tabloyu yapıyor. Rönesans döneminde Burjuva sınıfında para karşılığında sanat anlayışının ortaya çıktığını biliyoruz. Bu portreyi sipariş eden kişi de zengin bir tüccar. Bu kişilerin kıyafetlerine baktığımızda zengin olduklarını anlayabiliyoruz. Arnolfini'nin üstünde koyu renk kadife bir pelerin ve başında bir şapka var. Parmağındaki yüzükler de dikkatimizi çekiyor. Eşine baktığımızda yine zengin bir kıyafet göze çarpıyor. Altın kolyesi, bileziği ve yüzükleri kombinini tamamlıyor. Portredeki kadının kimliği hakkında farklı varsayımlar var. Bazı kişiler kadının Arnolfin'in doğum sırasında ölen ilk eşi olduğunu söyler ve ölümünden bir yıl sonra bir anma portresi olarak bu portrenin yapıldığını düşünürler. Eğer öyleyse buradaki kadın hamile olmalıdır. Ama büyük çoğunluk bu kadının Arnolfin'in ikinci eşi olduğunu ve hamile olmadığını düşünüyor. Şimdi tabloya detaylıca bir bakalım. Resmedilen yer bir yatak odası. Sağ tarafta kırmızı çarşaflı ve yine kırmızı kumaşla çevrili yatağı görüyoruz. Yatağın ahşap başlığında bulunan küçük heykelcik ise Aziz Margaret. İnanışa göre Aziz Margaret, hamileleri ve doğacak bebekleri koruyan bir azizdir. Bu detay kadının hamile olduğu düşüncesini desteklediği gibi bebek sahibi olmak isteyen yeni evli çift düşüncesini de destekliyor. Yatağın yanında asılı duran süpürge ve aynanın yanındaki tesbih de dindarlığın sembolü olarak sayılabilir. Hristiyanlıktaki dua et ve çalış emrine bir gönderme olarak düşünebiliriz. Ayrıca aynanın çerçevesinde İsa'nın çarmıha gerilmesi 10 farklı resimle gösterilmiş. Tavandaki Şam'dan avizede yanan tek bir mum İsa'nın görünmez varlığının sembolü olmalı ve İsa'nın bu evliliğe şahit olduğunu da gösteriyor. Resimdeki kişilerin inançlı olduklarını bu detaylardan anlamak mümkün. Muhtemelen evlilikle ilgili dini bir merasim yapılıyor. Adamın yüzündeki ifade oldukça dikkat çekici. Ciddiyet ile tebessüm birbirine karışmış gibi. Hem bir ifade hem de bir ifadesizlik hakim. Yakından hafif gülümser gibi dursa da bütüne baktığımızda ciddi görünüyor. Kadın için de aynı şeyi söylemek mümkün. Bu arada dikkat ederseniz ikisinin bakışları da birbirine doğru olsa da göz teması kurmuyorlar. Bu durum bize duygusallıktan çok bir resmiyet hissi veriyor. Pencereden içeri sızan ışık kadının yüzünü aydınlatıyor. Adamın sadece yüzünün sağ tarafı aydınlık, sol tarafı ise gölgeli resmedilmiş. Işığın geldiği noktaya göre resimdeki ışık ve gölge detayları incelikle işlenmiş. Resimde dikkat çeken diğer bir konu ise adamın takunyalarını, kadının ise terliklerini çıkarmış olması. Bunun sebebi İncil'deki bir anlatıda geçen ayakkabılarını ayağından çıkar çünkü üzerinde durduğun yer kutsaldır sözü olmalı. Adamın elinin bu şekilde durması muhtemelen evlilik yemini ettiğini gösteriyor. Sol elinin avucuna kadının sağ elinin yerleştirilmesi bu yeminin bir parçası olmalı. Kadının elbisesinin önünü kaldırması da bir saygı göstergesi olabilir. Tablonun alt kısmına baktığımızda bir köpek görüyoruz. İki figürün ortasında yer alan köpeğin sadakati temsil ettiği düşünülür. Bana kalırsa zenginliğin bir sembolü de olabilir. Köpeği oldukça detaylı ve gerçekçi bir şekilde görüyoruz. Adeta ressama poz veriyor. Arka planda gördüğümüz portakallar da o dönem için bir zenginlik sembolü olarak kullanılmış. Pencereden dışarıda görünen kiraz ağacı ise bize mevsimin ilkbahar olduğunu gösteriyor. Kiraz ağacının aşkı, tutkuyu, güzelliği aynı zamanda her şeyin geçici olduğunu temsil ettiği söylenir. Hızlı ve acısız ölümün sembolü olduğu da düşünülür. Eğer resimdeki kadının öldüğü düşüncesi gerçekse, kiraz ağacının oraya yerleştirilmesi bu ölümün sembolü olabilir. Şimdi resimde en çok konuşulan konuya gelelim. Arka plandaki ayna. Aynadaki yansıma sayesinde odanın geri kalanını da görme şansımız oluyor. Bu kişilerin karşısında iki insan figürü daha dikkat çekiyor. Sanırım bu ana şahitlik ediyorlar. Çok net göremesek de şahitlik eden figürlerden birinin ressam olduğu düşünülüyor. Ama benim burada en çok dikkatimi çeken şey normalde el ele tutuşan bu çiftin aynadaki yansımalarında ellerinin ayrı olması. Tabloyu araştırırken bununla ilgili bir yoruma denk gelmedim. Bu yüzden acaba ben mi yanlış görüyorum diye tekrar baktım.
Ama kesinlikle burada elleri ayrı şekilde resmedilmiş ve bunu bilerek yapmış olmalı. Bu detay bana ölümün bu iki insanı ayırdığını düşündürdü. Belki de ayna o anın yansıması değil, geleceğin bir yansıması olarak oraya yerleştirilmiştir. Aynanın çerçevesini de ikiye böldüğümüzde bir tarafta İsa hayattayken diğer tarafta ölmüş oluyor. Ve İsa'nın ölümünün kadının olduğu tarafta resmedilmesi tesadüf olamaz. Dikkat çeken bir diğer konu ise aynanın üzerindeki imza detayı. O dönemlerde ressamların eserlerinde imza kullanmaları hoş karşılanmazdı. Buna rağmen ressamın Jan van Eyck buradaydı olarak imzasını atması önemli bir detaydır. Ayrıca ressam sadece imza atmıyor, bu evlilik yemini sırasında orada bulunduğunu da ifade ediyor. Tablo bilinmezliklerle dolu ve her yönüyle yorumlamaya açık. Bu yüzden siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz birlikte üzerine konuşabiliriz.